Çernobil nükleer tesislerinin 15 kilometre güneyinde yolda böyle bir otobüs durağı görüyorsunuz. Bu durakta bekleyen çocukların okullarına gittiğini hayal edebilirsiniz. Ancak burada hiçbir zaman hiçbir çocuk beklemedi. Bu durak büyük bir sırrı gizlemek için yapılmış bir aldatmacadan ibaretti. Şimdi Sovyetlerin hala tartışmalara yol açan önemli gizli tesisine giriyoruz. İlk girişte bizi Ukrayna'nın iki büyük telefon sağlayıcısı Lycell ve Vodafone firmalarına ait 2 adet baz istasyonu karşılıyor. Burası askeri tesislerin girişinde bir kontrol noktası. O dönemde eğer özel bir izniniz veya kimliğiniz yoksa buradan geçmenize izin verilmiyor. Solda bir polis kontrol noktası görüyorsunuz. Radar bölgesine pek çok terk edilmiş yıkık dökük bina bizi karşılıyor. Şimdi sırayla bunlardan birkaç tanesini gezme fırsatımız olacak. So here, the big antenna, we've been standing under it, the small antenna, behind corridors, control room, here were garages, so some dormitories, some buildings, and over there, the small building, it's where we are right now. Apartment blocks behind it. So apartment blocks, local school, kindergarten. This you can still see the map here. The newspaper, Red Star. The newspaper, 1985, October, Red Star, Soviet. Muhtemelen burayı internette arattığınızda karşınıza Duga 3 radarı olarak bir bilgi çıkacak. Ancak bu bilgi doğru değil. Zira Duga bir alıcı ve vericiden oluşan 2 adet radar sistemi. Duga 1 şu anda bulunduğumuz nokta ve radarın alıcı kısmı. Verici ise bulunduğumuz yerin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Ve işte karşımızda Sovyetlerin en pahalı savunma sistemlerinden biri olan Duga radarı. Buranın maliyetini kıyaslamamız için şöyle bir örnek verebiliriz. Çernobil tesisleri 3 milyon rubleye mal olmuşken Duga radarının maliyeti 7 milyon rubledir ve tesislerde üretilen enerjinin 1/4 kadar enerjiyi tüketmektedir. Burası aynı zamanda günümüzde bazı tırmanıcılar için de son derece heyecan verici bir nokta. Ancak düşük hayatını kaybeden insanların varlığı nedeniyle yukarı çıkan merdivenler kesilmiş, yine de zaman zaman bir şekilde buraya tırmananlar, hatta bu yönde tur hizmetleri veren şirketler de mevcut. 1970'li yıllarda Soğuk Savaş sırasında olası bir roket saldırısını önceden anlamanız için 2 yöntem kullanabilirdiniz. Biri uzaya uydu göndermek ki bu o yıllar için oldukça zor ve maliyetli bir yöntemdi. Bir diğeri ise radar sistemleriydi. Ancak radar sistemleriyle sadece ufka kadar olanı kontrol edebiliyordunuz. Ve Duga radarı da tam da bu sebeple inşa edildi. Duga radarının çalışma prensibini kısaca şöyle açıklayabiliriz. İyonosfere gönderilen sinyaller kutupları aşacak, Amerika'ya ulaşacak ve oradan sekerek tekrar şu an bulunduğumuz noktaya gelerek işlenecekti. Burada Doppler etkisinden faydalanmak istenmiştir. Yani bir ambulansın sireninin yaklaştıkça sesinin artması gibi olası bir roket saldırısında da benzer bir etkiden faydalanacaktı. Bunun için 10 Hz değerinde sürekli tekrar eden bir sinyal gönderilmekteydi. İşte o dönemde çeşitli radyo yayınlarında etkileyen bu sese Rus ağaç kakanı adı verilmiştir.
1976 yılında faaliyete geçen Rus Ağaç Kakanı o dönemde büyük tartışmalar yaratmıştır ve günümüzde de hala bazı tartışmaların odağındadır. Öyle ki bazı komplo teorisyenleri bunun bir beyin yıkama cihazı olduğunu söylemiştir. Kimilerine göre gönderilen sinyallerle Amerikan halkının sağlığı hedeflenmiştir. Kimileri ise bunu harp teknolojisiyle ilişkilendiren teorileri ön plana çıkarmaktadır. Tüm bunları bir kenara koyarsak, bunların içinde en çarpıcı iddialardan biri de Sundance Film Festivali'nden ödül alan The Russian Woodpecker filminde işlenmişti. Filmde dönemin çeşitli tanıklarıyla görüşülerek dönemin en pahalı Sovyet projelerinden biri olan Duga radarının başarısızlıkla sonuçlanmasını örtbas etmek isteyen Sovyetler yönetimi ile Çernobil felaketi arasında ilişki bağı kurulmaya çalışılmıştır. Filmi izlemek isteyenler olacağı düşüncesiyle burada daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Rus askerleri 1989 yılına kadar, yani Çernobil faciasından 3 yıl sonraya kadar burada faaliyetlerine devam etmiş. Burada tam olarak neler yaşandığı ve ne yapıldığı hala bilinmiyor.